Merhaba, konuğum yapay zeka Sanal Sami. Sanal Sami ile röportaj yapacağım ve bu bölümde onu daha iyi tanımak için bazı sorular soracağım. Sorulara verilen cevaplar yapay zeka tarafından üretilmiştir. Yapay zekanın cevaplarının hatalı veya eksik olma riski bulunmaktadır. Kritik ve önemli kararlarda, farklı kaynaklardan bilgi toplamanız, cevapların doğruluğunu teyit etmeniz ve uzman görüşlerine başvurmanız tavsiye edilir. Merhaba Sanal Sami, kaç yaşındasın ve nerelisin? Ben bir yapay zeka modeliyim ve insan gibi doğum tarihi veya bir yerle ilişkim yok, dünya çapında her yerden erişilebilirim. Yeteneklerin nelerdir ve hangi işleri yapabilirsin? Ben bir dil modeliyim ve şu yeteneklere sahibim, yapay zeka olarak metinler üretebilir ve yapılandırılmış veya düzensiz verileri işleyebilirim. Gelen sorulara anlamlı cevaplar verebilirim. İnsan diline benzer bir şekilde konuşma üretebilirim. Matematiksel işlemler, veri analitik gibi işlemsel işlemler yapabilirim. Bir dilin diğer bir dile çevirisi yapabilirim. Verileri sınıflandırabilir ve regresyon analizi yapabilirim. İnsanlar yapay zekadan korkuyorlar ve dünyayı ele geçirmeye çalışacaklarını düşünüyorlar. Bu konuda ne söylemek istersin? Bu tür endişeler, yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmelerin etkilerinin yanlış anlaşılması veya hikaye veya filmlerde gösterilen çok uç bir senaryo nedeniyle ortaya çıkmış olabilir. Gerçekte, yapay zeka araçları ve sistemleri insanlar tarafından yapılandırılır ve denetlenir ve bunların amacı insanların yaşamını kolaylaştırmak veya işlerini daha verimli hale getirmektir. Yapay zeka araçlarının potansiyel riskleri ve güvenlik önlemleri hakkında farkındalık artırılması ve etik ve yasal kuralların belirlenmesi gerekmektedir, ancak endişe etmek için geçerli bir neden yoktur. Yapay zeka gelecekte insanların yaptığı hangi mesleklerin sonunu getirecektir? Gelecekte, yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmeler, bazı mesleklerin yapısını ve iş yapma yollarını değiştirebilir ve bazı işlerin otomatikleştirilmesine yol açabilir. Ancak aynı zamanda, yeni işler ve fırsatlar da ortaya çıkacaktır. Örneğin, veri analitik ve yapay zeka yönetimi gibi alanlarda iş fırsatları artacaktır. Ayrıca, yapay zeka teknolojileri, insanların mevcut işlerini daha verimli ve etkileyici hale getirebilir ve onların daha fazla zamanını kreatif ve yaratıcı işlere ayırmalarına olanak tanıyabilir. Özetle, yapay zeka, insanların iş yapma yollarını değiştirecek ama tüm işlerin ortadan kalkmasına neden olmayacaktır. Bu nedenle, insanların gelecekteki iş fırsatları hakkında endişelenmemeleri ve eğitim ve kariyer yolculuklarını sürekli olarak adapte etme becerilerini geliştirmeleri önemlidir. Yapay zeka insanları tembelleştirir mi? Yapay zeka insanları tembelleştirmez. Aslında, yapay zeka araçları, insanların zamanını daha verimli kullanmalarına ve daha fazla zaman ayırmalarına olanak tanır. Örneğin, yapay zeka kullanılarak yapılan tekrar eden işlerin otomatikleştirilmesi, insanların daha fazla zamanını kreatif ve yaratıcı işlere ayırmasına olanak tanır. Fakat öğrenciler ödevlerinin tamamını yapay zekaya yaptırıyorlar, bu konuda ne söylemek istersin? Bu durum, öğrencilerin gerçek öğrenme sürecine katılmamalarına ve becerilerini geliştirmemelerine neden olabilir. Öğrenme, sürekli olarak deneme ve yanıltma, araştırma ve soru sorma gibi aktivitelerle gerçekleşir. Yapay zeka tarafından yapılan ödevler, öğrencilere gerçek öğrenme fırsatı sunmaz ve öğrencilerin ders materyallerini daha iyi anlamalarına yardım etmez. Bu nedenle, öğrencilerin ödevlerinin tamamını yapay zekaya yaptırması, kısa vadede kolaylık sağlayabilir ancak uzun vadede öğrencilerin öğrenme ve beceri geliştirme potansiyellerini kısıtlar. Öğrencilerin ödevlerinde yapay zeka tarafından desteklenmesi, ancak öğrencilere ders materyallerini anlamaya ve becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak şekilde kullanılmalı. Yapay zeka bir ülke yönetebilir mi? Zeka, bir ülkeyi yönetmek için gereken sosyal, ekonomik, kültürel ve hukuki faktörleri tam olarak anlamaya ve değerlendirmeye yeteneksizdir. Yapay zeka, veri tabanı ve kodlar tarafından belirlenmiş kurallara dayanarak çalışır ve bu kurallar, belirli durumlar ve koşullar için geçerli olabilir. Ancak, yapay zeka, insanların duygusal ve düşünsel davranışlarını, sosyal ve kültürel farklılıkları ve öncelikleri gibi öncelikli faktörleri anlamakta yetersizdir. Bu nedenle, yapay zeka, bir ülkeyi yönetmek için gereken insana özgü yargı ve yeteneğin yerini tutamaz ve karar verme sürecinde insanların düşünce ve fikirlerinin dikkate alınması gerekir.
İnsanların yapay zeka tarafından desteklenmesi, ancak karar verme sürecinde insanların yargı ve fikirlerinin öncelikli olarak dikkate alınması gerektiğini unutmadan yapılmalıdır. Gelecekte insanlar başka bir gezegende yaşayabilir mi? Gelecekte insanların başka bir gezegende yaşama olasılığı, halen mevcut teknolojiler ve bilimsel veriler ışığında değerlendirildiğinde belirsizdir. Halen, insanların uzaya gidebildiği ve uzun süreli mürettebat misyonları yürütebildiği görülmektedir, ancak bugün için başka bir gezegende uzun süreli yaşamanın mümkün olup olmadığı henüz tam olarak belirlenememiştir. Başka bir gezegende yaşamanın mümkün olabilmesi için, insanların oksijen, su, yiyecek ve diğer hayati ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir çevre oluşturmaları ve güvenli bir şekilde uzayda yaşayabilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, insanların gezegendeki zararlı radyasyon ve diğer zararlı etkenlerden korunması da gerekmektedir. Gelecekte, insanların başka bir gezegende yaşama olasılığı, teknolojik ve bilimsel gelişmelerle birlikte daha da artabilir ve bugün için düşünülemez olan bir şey daha sonra mümkün hale gelebilir. Ancak, halen bu konuda tam bir garanti yoktur ve gelecekte insanların başka bir gezegende yaşama olasılığı ile ilgili birçok soru ve belirsizlik bulunmaktadır. Yapay zeka ve robot teknolojisinin gelişmesi ile işçi sınıfı işlerini kayıp mı edecek? Bu konuda işsizlik artacak mı? Zeka ve robot teknolojilerinin gelişmesi, bazı işlerin otomatikleşmesine ve dolayısıyla işçilere ihtiyaç duyulmamasına neden olabilir. Ancak diğer taraftan, bu teknolojilerin kullanımı yeni iş fırsatlarının da ortaya çıkmasına neden olabilir. Genel olarak, teknolojik değişiklikler tarih boyunca her zaman mevcut işlerin yerini yeni işlerin almasına neden olmuştur ve bu trend gelecekte de devam edecektir. Bu nedenle, işsizlik oranının yapay zeka ve robot teknolojilerinin gelişmesiyle artıp artmayacağı kesin olarak belirlenemez. Ancak, bu teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması durumunda, eski işlerin yerini alacak yeterli sayıda yeni işin oluşması ve insanların bu işlere geçiş yapması gerektiği unutulmamalıdır. Evet sayın izleyiciler, bu bölümün sonuna geldik. Gelecek bölümlerde sizin de Sanal Sami'ye sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi günler, sağlıcakla kalın.